Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda iki şişle örülen çok kolay ve desenli bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemelerim böyle iki renk patiklik ip kullandım. 3 milimetre şişlerim var. Bir adet de dikiş iğnesi kullandım. Öncelikle krem rengimle örmeye başlayacağım. Tek şiş üzerine ilmeklerimi atacağım. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. Eğer ilmekleri çok sıkı atıyorsanız, gevşek atamıyorsanız iki şiş üzerine de ilmek atarak başlayabilirsiniz. İlmeklerimizi bu ilk sırada oldukça gevşek atmaya çalışalım. Böyle 49 tane ilmek atalım. Böyle 49 tane ilmeğimi şişime attım. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ise ters olarak örmeye devam ediyorum. Şu an biz örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüzünü örüyoruz. Son bir ilmeğe kadar devam edelim. Son ilmeğime geldim. Bunu düz örüyorum. Niçin böyle yapıyorum? Kenarlar daha düzgün ortaya çıksın diye. Bakın burada örgümüzün arka yüzünü bitirmiş olduk. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçtik. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz öreceğim. Ortadaki ilmekleri ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ters ördüm. Ön yüzünde de ters örüyorum ve haroşa örgüyü ben bu şekilde oluşturuyorum. Bakın örgünün ön yüzündeyiz ve bir diş haroşa sırası oluşturduk. Böyle örmeye devam edelim. 5. diş haroşa sırasını örüp bekleyelim. Evet, 5 diş haroşa sırasını ördüm. 1 2 3 4 5. En son 5.'yi ördüm. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde pembe rengime geçiş yapıyorum. Artık pembe rengimi şöyle ipime bağlıyorum. İkisini birlikte götüreceğim. İplerimi kesmiyorum. Şimdi pembe rengimle örgünün arka yüzünden modelimi kurmaya başlıyorum. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. 1 2 3 4. 4 tane ilmeği ördüm. 5.'yi örmeden şişimi aldım. 1 2 3 4. 4 tane ilmeği ördüm. 5.'yi örmeden bu şişimi aldım. 1 2 3 4. 4 ilmeği pembe rengimle ördüm. 5.'yi örmeden bu şişimi atlattım. Böyle modelimizin kurulumu bu şekilde. 4 ilmek örüyoruz pembe rengimizle. 5.'yi örmeden bu şişimizi alıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle gidelim. Evet, en son bakın böyle pembe rengimizde 4 ilmek ördük. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Pembe renkli ilmekleri örüyoruz. Bakın 4 tanesi bu şişimde. Şimdi bu rengimi örmeden ön yüzünde bu şekilde aldığımda bakın pembe rengim ilmeğin önüne geçiyor. O yüzden örgünün ön yüzünü örerken ipi arkaya geçirip ilmeği alıyoruz. İpi ilmeğin arkasından dolandırıyoruz. Sonrasında ilmekleri örelim. 4 tanesini pembe rengimizle böyle ördüm bakın. Şimdi ipimi arkaya geçirdim. İlmeği örmeden aldım. İpi ön tarafa geçirdim. 4 tane örelim. 4 tane ilmeği ördük. Şimdi ipi arkaya geçirdik. İlmeği aldık. İpi öne geçirdik. 4 tane ilmeği örelim. Örgünün ön yüzünde de bu şekilde örelim. Böyle pembe renkli sıramı tamamladım. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüze geçtiğimde krem rengimi alıyorum. İlmeklerin tamamını örüyoruz bu sıramızda. Örgünün arka yüzündeyiz. İlmekleri tek tek örelim. Ters olarak örüyoruz. Örgünün ön yüzüne geldim. Yine ilmeklerin tamamını öreceğim.
Krem renkli örerken ilmeklerin tamamını örüyoruz. Pembe renkli örerken 5. ilmeği hep örmeden şişimize geçiriyoruz. Şöyle sırayı tamamlayalım. Evet, bakın böyle tamamladım. Şimdi tekrar pembe rengime geçiyorum. Yine aynı işlemi yapıyorum. 4 tane ilmeği örelim. 5.'yi örmeden şişimizi alalım. Burası arka yüzü, o yüzden ipimiz ön tarafta kalabilir. 4 tane örelim. 5.'yi örmeden bu şişimizi alalım. Modelimiz bu şekilde olacak. Örgünün ön yüzüne geçtiğimizde yine örmeden aldığımızı örmeden alacağız. Şöyle göstereyim patiğimi. Sadece şu kısmında 1, 2, 3, 4 defa pembe rengimle örmüşüm ben. Dördüncüyü de şöyle biz 3 tane pembe renkle örelim. Krem renkle de örelim. Sonrasını birlikte yapalım. Evet, bakın böyle 1, 2, 3 defa pembe rengimle ördüm. Dördüncü defa öreceğim. Bakın pembe renkli ilmeklerim şişimde. Arada krem renkleri örmeden aldıklarım. Şöyle buraya kadar gelelim. Şimdi buradan sonra örgümü 3'e böleceğim. 9 ilmek ortada, 20 ilmek bu tarafta, 20 ilmek bu tarafta olacak. Şimdi pembe rengimle örerek devam ediyorum. Böyle yine modelimi uyguluyorum, bakın. Örmeden alıyorum krem renkli ilmeğimi. Böyle 20 ilmek olana kadar ilerleyelim. Krem renkli ilmekleri yine örmeden alalım. Şöyle. Şimdi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Bu krem renkli ilmeğimi de örmeden aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi böyle 20 tane ilmeğim oldu. Şimdi burada ortadan 9 taneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4. Burada tüm ilmekleri örüyorum. 5, 6, 7, 8. Şöyle krem renkten sonra 2, 4, 6, 8. 9. ilmeğimle buradan bir ilmeği yanına katarak ördüm. Bakın şu orta kısmını yapıyoruz. Burada tamamen pembe rengimle ördüm. Şimdi geriye dönelim. Geriye döndüm. Buradaki ilmeklerim burada bekliyorlar, kaldılar. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8 tane ilmeğimi ördüm. 9 ile 10. ilmeğimi ikisini birlikte ördüm. Ve örgümü çeviriyorum. Yine başa kadar gitmedim, bakın. İlk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane ilmeğimi ördüm. 9 ile buradan bir ilmeğimi yanına alarak ördüm. Bakın bu şekilde. Ortadaki ilmeklerim zaten böyle artık kendini belli ediyorlar. Bakın şöyle bir boşluk oluyor arada. Saymanıza gerek yok. Şimdi örgümü çevirdim ve örmeye devam ediyorum. Yine 8 tane ilmeğimi buraya şişime alıyorum. Zaten 9. ilmeğim bakın burada belli. Buradan ayırıyor kendini. Bu ilmekle buradan bir ilmeği daha yanına alarak ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar dönüyorum. Buradaki ilmeklerimiz ve buradaki ilmeklerimiz bir bir her sırada azalarak ilerleyecek. Burada 13 tane, burada da yine 13 tane ilmek kalana kadar aynı şekilde örmeye devam edelim şu orta kısmını. Evet, bakın böyle ördüm. Pembe rengimle kaç diş haroşa sırası oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada 13 tane ilmeğim var. Ortada 9 ilmeğim var. Burada da 13 tane
ilmeğim var. Şimdi artık başa kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi örgünün ön yüzündeyim. Pembe renkli ilmeklerimi örüyorum. Şöyle. Şimdi bunu tek örüyorum artık. Burada bir açıklık oluşmasın diye şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmekle şu ilmeği birlikte ters olarak ördüm. Şimdi pembe renkli ilmeklerimi örüyorum. Modelimi devam ettireceğim için krem renkli ilmeği örmeden aldım. Artık ilmekleri başa kadar öreceğim. Bunun için modeli devam ettiriyorum. Bakın örmeden aldım. Sırayı tamamladım. Şöyle sizlere bir göstermek istiyorum. Bakın böyle. Şimdi örgümün arka yüzüne geçiyorum ve krem rengime geçiyorum. Şimdi krem rengimle örmeye devam edeceğim. Çünkü bakın bir pembe bir krem rengimizi örüyorduk ve modelimizi devam ettireceğiz. Şimdi krem rengimle ilmeklerin tamamını örüyorum. Böyle ilmeklerimizi örmeye devam edelim. Şimdi tam şuradaki ilmek ayrım yerinde yine ilmek çıkartacağız. Oraya kadar gelelim. Evet, bakın oraya geldim. Direkt böyle örerek geçince burada bir delikli bir kısım oluşuyor. O yüzden şöyle bu oluşmasın diye buradan ilmek alıp bununla birlikte örüyorum. Ne artmış ne eksilmiş oluyor. İlmek sayısı aynı kalıyor. Şimdi örmeye devam edelim. Sıra sonuna kadar gidelim. Tüm ilmekleri ördük krem rengimizle. Şimdi örgünün ön yüzüne geçelim. Burası örgünün ön yüzü. Bakın böyle. Şimdi sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini ters olarak örelim. Evet, krem rengimle ilmeklerin tamamını ördüm. İlmek sayımızı sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35 tane ilmeğim var. Şu modelimizi devam ettireceğiz. Fakat bu modelimiz bizim 5'in katları üzerine kurulan bir model. 5'in katları şeklinde ilmek atıp 4 de sonradan ekliyoruz. Normalde bu modeli kuracak olursak bizim 34 tane ilmeğe ihtiyacımız var. Burada da 35 ilmeğim var. Bu yüzden şurada şu orta kısımda ilmeklerin bir tanesini eksilteceğiz ki modelimiz tam denk gelsin. Bu yüzden örgünün arka yüzüne geçiyorum şimdi. Benim 34 ilmeğe ihtiyacım var. O yüzden şu ortada şu kısımlarda bir ilmek eksilteceğim. Modelimi kurmaya yine devam ediyorum. Aynı denk gelsin diye modelim. Bakın 4 tane ilmeği örüyorum. Bir tane örmeden alıyorum. 4 tane örüyorum. 4 tane pembe rengimle ördüm. Bir tane örmeden alıyorum. 4 tane ilmeği pembe rengimle örüyorum. Bir tanesini örmeden bu şişimi alıyorum. 1. Şimdi 4 tane öreceğim ya. Burada ikisini birlikte öreyim. Bir tane ilmek eksiltiyorum ki modelim denk gelsin diye. 2 ilmeği birlikte ters ördüm. 2 tane ilmeğim var. 3, 4. 4 tane pembe rengimle ördüm. 5.'yi örmeden şişimi aldım. Yine devam ediyorum bakın. 4 tane pembe rengimle ördüm. 5.'yi örmeden aldım. 4 tane ilmeğimi ördüm. 5. ilmeği örmeden aldım. Burası örgünün arka yüzü. Arka yüzünde modelimizi kurduk. Şöyle örgünün ön yüzüne bir geçelim. Bakın böyle. Modelimiz bakın böyle yine aynı sırada denk gelmiş oldu. Şöyle bakın. Şurada bir ilmek eksilttik. Şimdi devam edelim. Aynı modelimizi devam ettireceğiz artık. Burada farklı hiçbir şey yok. İlmek eksiltme, artma yok. Böyle pembe renkli ilmekleri öreceğiz. Krem renkli ilmekleri örmeyeceğiz. Bakın şurada yapmış olduğumuz modeli burada da devam ettireceğiz.
1, 2, 3 defa pembe rengimle ördüm ben. Siz yani boyunu bu kadar kısa da yapmayabilirsiniz. Daha da uzatabilirsiniz böyle modelimizi. Ben bu şekilde 1, 2, 3 defa pembe rengimle ördükten sonra 1, 2 sıra 2 diş haroşa sırası ördüm krem rengimle. 3. sırayı örerken ilmeklerimi kapatarak örgümü bitirdim. Şimdi böyle sıraları tamamlayalım. Sonrasını birlikte örelim. Evet, bakın böyle sıraları tamamladım. 1, 2, 3 defa pembe rengimle ördükten sonra 2 diş haroşa sırası krem rengimle ördüm. Dediğim gibi siz daha model devamda ittirebilirsiniz. Bunu dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi burada yine örgümün ön yüzündeyim. Artık ilmeklerimi kapatacağım. Benim için bu uzunluk yeterli. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. Böyle aynı işlemi uyguluyorum. Tüm ilmeklere böyle çok sıkı sıkıya bir kapatma işlemi yapmayalım. Çünkü burası patiğimizin giydiğimiz boğaz tarafı. Sıkı bir kapatma yaparsak giyerken zorlanırız. Bakın şöyle şu esneme payı olsun. Böyle devam edelim son ilmeğe kalana kadar. Evet, böyle aynı işlemi uyguladım tüm ilmeklere. Son bir ilmeğim kaldı. Şöyle ipimi uzunca keseceğim. Bu ipimle patiğimi dikim işlemini yapacağım. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. Şöyle sıkıştıralım. Bakın örgüsünü tamamlamış oldum patiğimin. Şöyle bakın görüntüsü bu şekilde olacak. Gerçekten çok güzel. Şirin, kibar bir patik modeli oluyor. Şimdi tersini çevirelim. Tersinden dikmeye başlayalım. İpime iğnemi geçirdim. Öncelikle şu kısımlarından şöyle düğümlü bir dikiş yapalım. Bakın böyle iğnemi taktım. İpimi şöyle bir kez doladım iğneme. Şöyle düğümlü bir dikiş yaptım. Ve sonrasında dikim işlemine devam ediyorum. İç taraftaki ilmekleri alarak bakın böyle dikiyorum. Şöyle bu şekilde dikerek etrafını dolanalım. Yine burada da bakın şöyle iç taraftan tek ilmekler alıyoruz. Böyle karşılıklı. Şöyle. Böyle dikelim. Evet, patiğimi diktim. Bakın böyle. Çok güzel, şirin, çok kullanışlı, kibar bir model oldu. Şöyle manken ayağıma da giydiriyorum. Bakın bu şekilde. Giyerken de çok rahat, kullanışlı. Bakın tamamı modelli, desenli. Güzel bir model oldu. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Anlatımlarımı beğeniyorsanız, severek izliyorsanız, kanalıma abone olarak destek olursanız mutlu olurum. Hoşça kalın.